Video korkunç bir yere gidiyor. Acilen kapatmam lazım. Neyse, hangi arzın talebi oldu bu video acaba? Yani bir yıldır çizgi roman manga okuyorum ve bu bir manga koleksiyonumu gösterdiğim bir videodur. Çeşitli içerik üretici arkadaşlarla tanıştım bu süreçte. En azından bazılarıyla takipleştim sadece ve profillerini ziyaret etme sahip oldum. Arkadaşlar ne yaptınız ya? Benim ömrüm çalışarak geçti. Yani bir giriyorum 1000 tane anime, 790 milyon tane manga, 800 bin çizgi roman okumuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani şurada elimde tuttuğum sıcak çikolatamla şöyle köşeme çekildikçe çekiliyorum. Bu kadar şeyi nasıl tüketebiliyorsunuz? Ben de tüketiyorum. Çok fazla kitap okumuşumdur. Şu anda çok fazla manga okuyorum, çizgi roman okuyorum. Gücümün yettiğince anime izliyorum. İzlediği anime sayısı 10. 10 anime izlemişimdir ama onu da çok iyi bu arada. Onu da olmasa da yani 5'i iyi en azından. Bakayım kaç anime izlemişim. Dur sayalım. Hell's Paradise var. Hiç beğenmedim. JoJo izliyorum. JoJo'yu çok keyifli buluyorum. Eğlenceli. Skate the Infinity izledim. Ve o şey böyle hani sarmadı beni. Onun dışında Sekans Komik Sinema Kulübü'nde de izliyoruz biz böyle her ay düzenli bir anime falan ama yani Allah aşkına hafızamda yer etmemişler. Demek ki o kadar iyi de değiller mi acaba bilmiyorum. 3 anime çıktı 3. Yani nasıl 10 demiştik olmadı. Yani düşünün. Hadi izlediğim dizi film tabii üf. Yani ama onlarla içerik çıkmıyor işte. Anlatıyorum ben böyle konuşacağım. Onlar içerik çıkmıyor çünkü modası geçti. Onlar eskidi. 11-22-63 müydü dizinin ismi? Çok keyifli bir romantik mini diziydi mesela. Ya da The OA diye bir Netflix dizisi var. O da keyifliydi. Gibi gibi. Kimsenin umurunda olmayan şeyleri izleyip tüketiyorum. Ama ortak izlediklerimiz de var. Kanala baktığımda hani izleyici sayısı, yorum atan sayısıyla eşleştirince neyse onları izleyip video çekmeye devam edeceğim. Hiçbir arzın talebi olmayan bu videoya hoş geldin. Ben Saadet ve şu anda bu kanalın destekçilerini görüyorsunuz. Her birine ayrıyeten teşekkür ederim. Cidden motivasyon oluyor. Şöyle bir döneyim. Hiç kimsenin, hiçbir arzın, isteğin, talebin vesaire getirisi olmayan bu videoya hoş geldin. Yani böyle kendi çapında bir yazarım ben. Kanalın en korkunç videosu oluyor. Doğduğum yere kadar falan ineriz, ebeme kadar. Bu arada ebemin ismi Saadet'miş biliyor musunuz arkadaşlar? Bu korkunç bir şey. Ben bunu öğrendiğimde böyle ortaokula falan gidiyordum. Yaşadığım hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Birbirimize küfürler falan ediyoruz işte. Ebem çok anılmıştır benim mesela. Ve annem bana gelip diyor ki senin ebenin ismi Saadet'ti. Saadet Hanım çok kıymetli bir doktordu. Aynı zamanda sadece ebe değildi. O an o doğurttu seni. Normalde kadın hastalıkları ve uzmanı kendisi. Sağ olsun iyi ki doğurtmuş seni. Neyse hayatımdan gereksiz bilgiler. 2018'den beri çeşitli bloglarda yazılı. Yazılı demeyeyim de matbu. Böyle daha bir kurumsal bir dil kullanalım. Gerek matbu gerek online. Hatta bir ara kendi blogum da vardı. Sonra oradan kazandığım paradan çok fazla para kaybetmeye başlayınca site ödemesi yaptığım için kapattım. Şu son bir yıldır hiçbir yerde yazmıyorum. Çünkü neden? Yaklaşık 3-4 yıldır kafamda olan bir taslak vardı. O romanı yapıyorum. Yazıyorum şu anda. Onun üzerine yoğunlaştım. Yani 1,5 yıl hatta 1,5 yıldan fazladır üzerine yoğunlaştım. Belki de 3 yıl olmuştur. Kurguluyorum romanı hala. Ya bir taslak var ama onu derinleştirmek lazım. Ve sen bununla çok ilgileniyorsun bence. Şu an hala burada izliyorsan. Manga koleksiyonumu gösterdiğim videomu tekrar hoş geldin. Artık göstereceğim size manga koleksiyonumu. Nereden başlasak? Dur birazcık boğazımızı yumuşatalım. Çünkü yayın yaparken sürekli su içiyorum ve ben soğuk su içtiğim için harıl harıl öksürüyorum. Harıl harıl öksürülmez. Yatılır. Öhür öhür öksürüyor. Pöhür pöhür öksür. Çok korkunç bir yere gidiyor bu. Neyse. Meğer sıcak şeyler tüketmek gerekiyormuş çok konuştuğumuz o yayın vakitlerinde. Bunu normal hayatta akıl edip videonun karşısına, kameranın karşısına geçince akıl edemeyen birisinin kanalına hoş geldin. Ben Saadet. Artık hazırsındır diye düşünüyorum. Yani kaç dakikadır seni hazırladım. Hadi başlayalım. Bakalım manga koleksiyonumda neler var. Bak yine içmedim. Çok güzel olmuş. Şayet dersen ki bunlar manga mı? Hayır, bunlar benim okuduğum kitaplar. Normal romanlar falan. Altta ansiklopediler falan var. Bir de şu tarafta kitaplığım var. Bunları da okudum. Bunların hepsini okudum. Ansiklopediler ve iğrenç okul kitaplarım hariç hepsini okudum. Ben Saadet. Boyum 1,63. Kitap okumayı severim. En sevdiğim kitap bizim mahalleden Dostoyevski. Şurası benim manga çizgi roman koleksiyonum. Ama bu videonun konusu
Benim manga koleksiyonum. Manitalar günü çiçeğim. Orkidem inşallah öldürmem. Hiç çiçek bakamıyorum. O kadar beceriksizim ki kedilerimi çiçeklerden koruyabiliyorum ama aldığım tüm çiçekleri istemsiz öldürüyorum ve bu yüzden çiçeklere karşı içimde bir soğuma geldi. Manga koleksiyonunu göster artık. Göster artık. Bak şöyle bir dizaynım var. Yani nasılmış dizaynım? Dümdüz. Şurada büyük kedim yatıyor. Şu şekil. Bir de şu tarafta başka bir kedim var. Aşilto yatıyor. O da yatıyor orada. Tam bu katıl videosu oldu. Çok fazla samimiyiz. Videonun geldik. Yarım saat oldu. Artık göster şu koleksiyonunu. Yarım saat oldu yani. Gösteriyorum. Şimdi efendim göreceğiniz üzere bu taraf full çizgi roman ama şurada bir Sessizliğin Sesi serisini görüyoruz. Yanında Savaş Meleği Alita serisini görüyoruz. Mükemmel. Keza benim yaklaşık bir yıl önce çizgi roman manga okumaya başlamamın sebebi şu serinin James Cameron yapım filmidir. Animasyon filmidir. Mükemmel. Okuduktan sonra hayatımı bambaşka bir noktaya taşıyan, yani hayatımı taşımasa da bakış açımı en azından bambaşka bir noktaya taşıyan İyi Geceler Pum Pum serisi. Cidden beni çok etkiledi. Hatta okuma maratonu yaptım. Gözyaşlarımı silip videonun karşısına geçerken kendimi çok pespaya hissetmiştim. Okumadıysanız muhakkak şu seriyi bir okumanızı istiyorum. Ama eğer yetişkinseniz, bu arada ben yetişkin okumaları daha çok severim. Yine de herkese hitap edebilecek bir seri var. Sessizliğin Sesi. Işığı açmayı da akıl ettiysek devam edebiliriz. Sessizliğin Sesi her yaşa uygun. Yani burada okuyanlara ithafen söyleyeyim. Çarpıların düştüğü yer var ya, mükemmel. Şu da bu video boyunca göreceğiniz klasik hareketim olacak. Devam. Başka neyimiz var? Efendim şurada bir Tomiye kutumuz var. Yani kutulu setlerden hayatımda bir kere alabilmişimdir. O da Tomiye olmuştur. Çizgi roman okuyan birisi de olduğum için şu an burada Batman mangalarını da görüyorsunuz. Eğer hiç Batman filan hikayeleri okumadıysanız bu çok yumuşak bir geçiş olur. Şifacı günceleri, Akame, kutuları da böyle koyuyorum açık. Çünkü neden? Bir sürü yerim var. Berserk ya hayatımda bana yeni bir bakış açısı katan bir diğer seridir. İnsanın ufkunu açıyor, sıkışmışlıktan kurtarıyor, yıpratıyor bir noktada. Düşünce dünyasını bambaşka bir yöne çeviriyor. Bu yüzden seviyorum. Hani beklemediğim bir trajedi, beklediğim anlarda geliyor ama tahmin edilemez bir biçimde. Yine yetişkinlere yönelik. Dark Souls var. Souls oyunlarını ben çok severim. Her ne kadar oynayamasam da. Bakın şurada çizgi romanları da olacaktır. Evet şu şekil. Yani şöyle genel bir baktığınızda zaten yetişkinlere yönelik okuma yaptığımı görüyorsunuz. Efendim Paradise Kiss var. Ben Ai Yazawa severim. Çünkü kendisi acayip romantik yazıyor. Bir noktada da farklı bakış açılarını hani böyle feminize ederek de yazıyor. Bir feminist manifesto gibi de düşünmeyin tabii. Die Dark'lar yeni çıktı biliyorsunuz. Kapak tasarımı muazzam. Cadı Şapkası Atölyesi sevdiğim en safe alan mangalarından bir tanesi. Ya safe alan değil de safe okumalar demek daha doğru olur. Dimitontis'im, güzel kokulu çiçekler. Artık onu toplamayacağım sanırım. Ben biraz daha ruh kıran, kendi içimize bizi düşüren, düşündüren seriler okumayı seviyorum. Mesela Pandora Arts güzel bir seri. Keyifli gidiyor. Zaten şu seriler çoğu kişinin koleksiyonunda vardır diye düşünüyorum. Bir de şuraya sıkıştırdığım küçük bir aşk hikayesi serisi var. 2 ciltlik. Hiç sevmedim yani. Allah affetsin. Okuduğum serilerden, hatta beni ağlatan serilerden Ai Yazawa'nın Nana'yı tamamlasın artık. Tamamlayacağım diyordu. Şöyle bir Junji Ito köşesi görüyorsunuz resmen. Birkaç mangası eksik. Hani Junji Ito'ya maaşını bir noktada ödemişim bir yere kadar diye düşünüyorum. Tomiye'nin kutusunu görmüştünüz. Bu da içi. Ben böyle ayrı ayrı koydum. Kartları da şuraya tıkıştırdım. Çünkü neden? Ben bir çeyrek koleksiyonerim. Çok tartışmalı olan Solo Leveling serisini şurada görüyorsunuz. Bu kapakları böyle astığım için tabii net gözükmüyor. Monster yine okumaktan keyif aldığım, beni etkileyen, neden suç, psikoloji, gerilim bu tarz detayları çok seviyorum. Sevmediklerim var mı dersen Hikaru'nun veda ettiği yaza devam etmiyorum. Cadılar Cenneti'ne finalini merak ediyorum ama devam da etmek istemiyorum. Fujimoto çok sevdim. Acayip etkilendim. Zaten Chainsaw Man'de güncelde izlediğim animelerden bir tanesi. Bak geldi aklıma, gördün mü? Mary Grave'in hikaye kurgusu çok sağlam bu arada. Çok keyifli. Henüz bitirmedim ama şu anda yani çok basitleştirilmiş. Bir seri saadet yazmış gibi gidiyor şu anda Mary Grave. Yani umarım finali de güzel olur. Galip Tekin tabii ki de Grotesk Artı 18 anlatı dedin mi bunu okuyan bir kişi gelir artık aklınıza. Saadet Gadiri. Ya şöyle dizmişim inci gibi boncuk boncuk. Bu arada Walking Cat'i acayip seviyorum ve Instagram'da da zaten 7 milyon kez önermişimdir. Burada da önermiş olayım. Akira'lar evet çok geç basıldığı için yetiştik seriye. Ya bu kitaplar buraya karışmış. A Night of the Seven Kingdoms izliyorum diye bu aralar hani bunları tekrar bir okuma yapıyorum. Hatta 7 Krallık Şövalyesi kitabı da tam olarak burada. Kedimin totosunun dibine gireceğim videodan sonra ve okumaya devam edeceğim çünkü. Another mangalarını ben sevmedim ama animesi daha heyecanlı geldi. Saniyede 5 santimetreyi pek fazla sevemedim. Senin adını yine aynı
şekilde pek fazla sevemedim. Kadın ve kedisi idare ederdi benim için. Cadılar da yani muazzam değildi. Okunur, gider. Pankreasını yemek istiyorum ve Yıldız Bekçisi köpeği çok sevdim ama. Hayatımda ilk defa izlediğim anime Death Note'tur birçok kişinin olduğu gibi. Ve vaat edilmiş yok yer koleksiyonum muazzam. Bunlar da başlayacağım seriler arkadaşlar. Dışarıdaki kız olay biraz yakınlaştıralım. Sahip çıkan bir erkeğin baba rolünde olduğu hikayeler beni etkiliyor. Yani ya ben çok soft seviyorum ya da böyle dehşet seviyorum. Ben çözemedim kendimi. Zamanla oturacaktır manga zevkim diye düşünüyorum. Diyeceksiniz ki bir yıl için bunlar çok az değil mi? Olabilir. Az olabilir. Evet, çünkü hem normal okumalar da yapıyorum arkadaşlar. Roman, klasikler. Hem çizgi romanları okuyorum. DC, Marvel, grafik roman vesaire hepsini takip etmeye çalışıyorum. Hem de manga okuyorum. Aynı zamanda da kitabımı yazıyorum. Ben daha ne yapayım? Arkadaşlar tabii ki de ben bu videoyu çekmeden önce gittim YouTube'da baktım. Manga koleksiyon videolarını nasıl çekmişler diye. Sonra dedim ki ne kadar güzel, ben de böyle çekeyim. Ama bir şey eksikti. Onlar kadar çok mangam yoktu. Ya bunu diyorum işte. Mükemmel bir şey ya. 13-15 yaşından beri biriktirmeye başlıyor manga. Okumaya başlıyor. Koleksiyon yapmaya başlıyor. Ben şurayı okumaya başladım ben. Okurken sonra bir baktım ki manga koleksiyonerliği diye bir şey varmış. Çizgi roman koleksiyonerliği diye bir şey varmış. Ve dedim ki neden bunun hani kitap koleksiyonerliği yok? Çünkü kitaplarda genelde ilk baskılar nadir ciltler değerli olur. Ama manga ve çizgi roman koleksiyonerliğinde tabii ki bunlar da değerli ama her cilt değerli. Ya kitaplıkta da öyle, her cilt değerli ama gerçekten onun koleksiyon değeri taşıması için imzalı olacak. Yazarın el yazması olabilir. İşte ilk çıkardığı yayın evinden olabilir. Bu da benim koleksiyonum. Bu da bizim Mahmut gibi oldu video. Bu da bizim Mahmut arkadaşlar. Ya bu tarz videolarda kendimi daha rahat hissediyorum. Hani önceden izleyen arkadaşlar diyecekler ki Saadet Hanım, Saadet abla, Saadet'cim ne yapıyorsun diyeceksiniz. Çünkü bu samimiyet nedir? Ama böyle şeylere de ihtiyacımız var. Arada ben de diğer videomdakiler gibi ay bu çok güzel çünkü şöyle böyle arada ben de böyle gevşek davranıyorum. Ünlü düşünür Saadet Kadir'i arada gevşek davrandığını söyledi. Öyle bir cümle oldu yani. Oturmuşuz kendi içimize doğru kapanarak bir şeyler okuyup bir şeyler izleyerek hayata tutunmaya çalışıyoruz yani ne yapalım. Hele ki bu videoyu izliyorsan ve senin de arkadaşların çok uzaktaysa veya hiç arkadaşın yoksa ağlama, yalnız değilsin. Benim arkadaşlarım hani çoğu Türkiye'yi terk etti artık. En azından eskiden ayda yılda bir görüşürdük. Şimdi yurt dışına gittikleri için o hani 5 yılda bir görüşmeye gibi bir şeye döndü. Onlar için seviniyorum. Kendi adıma üzülüyorum. Kaldım şuracıkta, Ankara'nın dibindeyim bak. Ankara'nın dibindeyim. Yani Ankara'ya Ankara'nın içinde yaşayanlardan çok daha yakınım. Ama yine de insanın iş arkadaşı oluyor. Hani ister istemez... Ya istemediğimden değil. Hani böyle iş arkadaşlıkları bodoslama konuşabileceğin arkadaşlıklar gibi olmuyor. Daha böyle bir didaktik oluyor. Ya bu didaktiklik ister istemez insanın kişisel hayatına da yansıyor işte. Sıkılıyorsun, bunalıyorsun. Şimdi uzaktaki arkadaşlarım bu videoyu izleyip lütfen gelsinler bir. Ben gelemiyorum. Ya Almanya'ya gidip duruyorsunuz. Arkadaşlar ne var Almanya'da ya? Bizi kıskanmıyor muydu? Ne işiniz var orada? Geri dönün. Diyesim çok olduğu bir video. Yani video manga koleksiyonumu gösteriyorum videosundan. Efendim bugün de içimiz nasıl daraldı bir dökelim videosuna döndü. Ya ben tahminimce bunu hisseden tek kişi ben değilimdir. Yani umarım bu konuda yalnız değilimdir. Şayet bu konuda yalnızsam hemen taşınmam gerekiyor galiba. Ama yani o düzenini oturttuktan sonra da hayal ettiğin düzenin içine girmek daha zor. Bak mesela bu çok tartışmalı bir konu aslında. Ya benim açımdan tartışmalı. Yani aslında benim hayal ettiğim hayat tam da buydu. Ama o küçük zibidi Saadet niye böyle bir şey hayal etmiş? Ya tam çok güzel yanları var ama bir noktada da şu anda bunu da değiştirmeye çalışıyorsun. Sanırım doğamız gereği doyumsuzluk diyenler olacak, demeyin öyle. Alakası yok arkadaşlar. Bu kadar sıyrılmak gerekeceğini, yani başarılı olabilmek için her şeyden bu kadar sıyrılmak gerekeceğini bilmiyordum. Evet, kendimi başarılı görüyorum. Bugün de kendimizi böyle övelim. Eğer kanalıma ilk defa denk geldiysen hoş geldin. Umarım videoyu da beğenmişsindir. Değerli vaktini çalmamışımdır. Videoları kapatırken hep şunu söylüyorum ve bunu hep inanarak söylüyorum. Çünkü belki de yarının daha güzel geçmesi için gerekli olduğuna inandığım bir cümle. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.